1975 yılının yaz mevsimi sıradan ve oldukça eğlenceli geçiyordu. Ancak bu huzur gece yarısı yaşanan dehşet verici bir olayla paramparça olmuştu. Genç bir kadın denize girmişti. Sabah olduğundaysa kıyıya sadece parçalanmış cesedi vurmuştu. Bu sıradan bir trajedi değildi. Okyanustan gelen bir canavar insanların arasına sinsice sızmıştı. Kasabanın şerifi Martin Brady bu tehdidin farkına varır ve sahili kapatmak ister. Fakat yerel yetkililer turizm gelirlerini riske atmamak için bu uyarıyı göz ardı eder ve böylece bu görünmez tehlike masum kurbanlarını birer birer almaya başlayacaktır. Okyanusun karanlık derinliklerinde pusuda bekleyen dev bir katil, insanların korkularını kanla besleyen bir avcı. Artık kasaba halkı dehşet içindedir. Şerif Brady, deniz biyoloğu Matt Hooper ve tecrübeli köpek balığı avcısı Quint bu ölümcül yaratığı durdurmak için okyanusa açılır. Ama bu sadece bir köpek balığını avlama hikayesi değildir. Bu insan iradesi ile doğanın vahşi gücü arasındaki ölüm kalım savaşıdır. Peki, okyanusun engin ve karanlık derinliklerinde neyle karşılaşacaklar? Gerçekten bir avcıyı avladıklarını mı sanıyorlar, yoksa bu yaratık onları kendi avına mı dönüştürecek? Jaws, insanın doğayla olan mücadelesini kanla yazılmış bir kabusa çeviren, dehşeti iliklerinize kadar hissettiren bir başyapıt. O halde gelin bu okyanusların katili olan film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş bir bakalım. Filmin hikayesi 1916 yılında New Jersey'de yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan köpek balığı saldırılarından esinlenilmiştir. Bu olaya videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim dostlarım. Yönetmen Steven Spielberg, filmin köpek balıkları üzerindeki olumsuz etkisinden dolayı pişmanlık duyduğunu belirtmiştir. Bazıları filmin köpek balığı avcılığında artışa ve bu türün nüfusunda düşüşe neden olduğunu düşünmektedir. Filmde kullanılan mekanik köpek balığına Bruce adı verilmişti. Bu isim Steven Spielberg'ün avukatı Bruce Ramer'dı. Spielberg onun çok güçlü bir avukat olduğunu ve bu yüzden ondan esinlenerek bu ismi verdiğini dile getirmişti. Ancak bu mekanik köpek balığı sete bir kabus getirmişti. Bruce sık sık arızalanıyordu. Suya battığında yüzeye çıkmıyor, çekimlerin planlanandan çok daha uzun sürmesine neden oluyordu. Bu sorunlar yüzünden Spielberg köpek balığını mümkün olduğunca az göstererek korkuyu daha çok izleyicilerin hayal gücüne bırakmayı tercih etti. Bu da gerilimi arttırdı ve filmin başarısında büyük rol oynamıştı. Çekimler 55 günde tamamlanması planlanmıştı. Ancak bu süre 159 güne çıktı. Hem teknik sorunlar hem de çekimlerin uzaması nedeniyle yönetmen ve ekip arasında ciddi gerilimler yaşanmıştı. Yönetmen bu durumu şu sözlerle dile getirmiştir: "Okyanus asla yönetilebilir bir set değil. Bunu Jaws ile öğrendim." Film birçok teknik sorun ve sıkıntıya rağmen sadece 9 milyon dolarlık bir bütçeyle tamamlandı. Ancak dünya çapında 470 milyon dolar gibi inanılmaz bir hasılat elde etti ve yönetmeni bir gecede yıldız yaptı. Ron ve Valeria Tyler Avustralya'da gerçek köpek balığı görüntüleri çekmişlerdi. Bu çekimlerde küçük bir aktör köpek balığının daha büyük görünmesi için minyatür bir kafes kullanmıştı. Ray Scheider'ın efsanevi "We're gonna need a bigger boat" repliği tamamen doğaçlamaydı. Bu replik çekimler sırasında set çalışanlarının sık sık dile getirdiği bir şakadan esinlenmişti. Quint'in Indianapolis hikayesi ise aktör Robert Shaw'ın isteği üzerine yeniden yazılmış ve oldukça etkileyici bir şekilde doğaçlama yapılarak izleyicilere sunulmuştu. Filmin çoğu açık denizlerde, yani okyanusların kıyı kesimlerine yakın yerlerinde çekildi. Bu oyuncular ve ekip için büyük bir zorluktu.
Çekim sırasında dalgalar kameraları deviriyor, tekneler batıyor ve sahnelerin çekimi sürekli kesintiye uğruyordu. Özellikle tekne sahnelerinde oyuncular deniz tutması nedeniyle oldukça zor anlar yaşamaktaydı. Filmdeki gerçekçilik oyuncuların sette yaşadığı korkularla pekiştirildi. Özellikle köpek balığı modelinin aniden çalışması veya teknelerin batma tehlikesi oyuncuların tepkilerinin daha doğal olmasını sağladı. Jaws geniş bir dağıtım ve yoğun bir pazarlama kampanyasıyla gösterime girerek yaz aylarında büyük gişe başarısı elde eden ilk film olarak kabul edilir. Film en iyi kurgu dalında Oscar kazanmıştı. Buna en büyük sebep Werner Fields'ın kurgusuydu. Filmin gerilim ve akıcılığında büyük rol oynamıştı. Yönetmen Steven Spielberg son sahnede köpek balığının patladığı anı çekerken çok gerilmişti. Öyle ki çekimler tamamlandığında tekneye binmek yerine karaya yüzerek kaçmayı tercih etmişti. Çünkü set ekibinin şakalarından ve doğaçlama kaosundan oldukça yorulmuştu. Peki, şimdi gelin bu filme ilham kaynağı olan gerçek olay neymiş ona bir bakalım dostlarım. Gerçek olayları dinlediğinizde bundan sonra denize girerken bir kez daha düşüneceksiniz. Yıl 1916 idi. Yaz mevsimi New Jersey'nin sahillerine kucak açmış, deniz kokusu sıcak rüzgarlarla karışıyordu. İnsanlar plajlarda vakit geçiriyor, çocuklar suyun içinde kahkahalar atıyordu. Ancak hiç kimse bu güzel yaz günlerinin kısa sürede bir kabusa dönüşeceğini bilmiyordu. Çünkü o yaz denizin derinliklerinde sessiz bir avcı bekliyordu. Ve onun bekleyişi insanlığın korkularını gerçeğe dönüştürecekti. 1 Temmuz 1916'da Beach Haven'da güneşin batışına doğru bir adam, Charles Vincent, köpek balığı avını bilmeden denize doğru yürüdü. Suyun serinliği tenine dokunurken hayatının son anlarını yaşadığından habersizdi. Charles yüzme keyfi yaparken bir şeyin suyun içinde aniden hareket ettiğini fark etti. Göz açıp kapayıncaya kadar olanlar olmuştu. Su aniden kana bulandı. Çığlıklar sahile yayıldı. İnsanlar panikle sahile doğru koşarken Charles'ın kanlı bedeni suda sürükleniyordu. Onu sudan çıkardıklarında bacakları feci şekilde parçalanmıştı. O gece Beach Haven'ın üzerine bir sessizlik çökmüştü. Ancak bu sadece başlangıçtı. Sadece 5 gün sonra 6 Temmuz'da Spring Lake sahilleri korkunç bir habere daha uyanmıştı. Charles Bruder isimli genç bir adam aynı karanlık kaderle yüzleşmişti. Okyanusta yüzmekte olan Bruder aniden suyun altından gelen ölümcül dişlerle karşılaştı. Onu görenler suyun üstünde kalabalık bir kan lekesi ve çaresizce çırpınan bir bedene şahit oldu. Bruder'ın bacakları neredeyse tamamen kopmuştu. Onu kurtarmaya gelen sahil görevlileri daha sonra verecekleri röportajlarda genç adamın acı dolu çığlıklarını asla unutamayacaklarını söyleyeceklerdi. Bruder sahile çıkarıldığında bir köpek balığı saldırısının dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti. Ama bu saldırılar okyanusun korkutucu derinliklerinde kalmayacaktı. Tehlike daha da yakına, insanların yaşadığı sakin kasabalara taşınıyordu. 12 Temmuz günü Maitland Creek'in kenarına gelen 11 yaşındaki Lester Stilwell arkadaşlarıyla birlikte dereye girerken hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Küçük çocuklar neşe içinde suyun serinliğinde oynarken aniden suyun yüzeyi karıştı. Lester bir anda bağırdı ve suların içine çekildi. Çığlık atan çocuklar köye doğru koşarken geride sadece
kana bulanmış bir dere kalmıştı. Lester'ı kurtarmaya çalışan köylülerden Stanley Fisher çocuğu aramak için suya daldı. Ancak Stanley de aynı sonla yüzleşti. Sessiz bir gölge suyun altından ona doğru yaklaştı ve o da köpek balığının dişleri arasında kayboldu. Köy halkı bu olayla yıkılmıştı. Sessiz bir tatlı su akıntısında denizlerden gelen bir canavarın dehşet saçması, insanların şimdiye kadar bildiği tüm doğruları yerle bir etmişti. 1916 yazı boyunca bu saldırılar sahil boyunca bir korku dalgası yarattı. Sahiller boşaldı. İnsanlar denize girmek bir yana suyun yanına bile yaklaşmaya korkar olmuşlardı. Ama en ürpertici soru hala cevapsız kalmaktadır. Bu saldırılardan gerçekten büyük bir köpek balığı mı sorumluydu? Yoksa bu suyun derinliklerinden gelen daha karanlık bir varlığın mı işiydi? O yaz insanların belleğine kazınan bir kabus gibi geldi geçti. Ve 60 yıl sonra bu olaylar Peter Bankley'in kaleminde canlanarak Jaws'ın temelini oluşturdu. Ancak hikayenin ardında hala bir sır yatıyordu. Maitland Creek'in karanlık sularında gerçekten ne yaşanmıştı? Çünkü orası bir dere yatağıydı. İşte böyle dostlarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimi kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Sizin desteğiniz bu içerikleri üretmeye devam etmemi sağlıyor. YouTube kanalımla ilgili duyuruları ve haftalık programları paylaştığım Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Unutmayın, bazen derinliklerde ne olduğunu bilmemek, bilmekten daha korkutucudur. Ben Kapital Burak.